Amerika içinde nelere dikkat etmeliyiz? Bundan bahsetmek istiyorum. Bu video hem yasal gelenleri ilgilendiriyor hem de yasa dışı yollarla gelmişseniz veya kalmışsanız sizi de ilgilendiriyor. Amerika'ya gelirken kalacak yer nasıl bulurum diye soran arkadaşlar için. Nasıl bulursunuz biliyor musunuz? Ev sahibin senin depozitonu evden çıktığın halde vermiyor. Asıl soru şurada patlıyor. Abi biz yasa dışı yollarla geldik, nasıl iş bulacağız, ne iş yapacağız? Motosiklet çetesi. Herkese merhaba arkadaşlar. Miami, Florida'dan selamlar, saygılar. Miami merkezdeyiz. Yüksek binalar. Bunlar 30-40 katlı. Ama bugünkü videomuzun konusu Amerika'ya gelirken nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle Amerika içinde nelere dikkat etmeliyiz? Bundan bahsetmek istiyorum. Bu video hem yasal gelenleri ilgilendiriyor hem de yasa dışı yollarla gelmişseniz veya kalmışsanız sizi de ilgilendiriyor. Lütfen dikkatli izleyin. Ve videomuzun ilk maddesi kalacak yer. Yaşadığım tecrübelerden bahsetmek istiyorum. Ve kalacak yer bir numaralı önceliğiniz olacak. Neden? Amerika'ya geldiniz abi, başınızı sokacak bir çatınızın olması gerekiyor. Amerika'ya gelirken kalacak yer nasıl bulurum diye soran arkadaşlar için. Nasıl bulursunuz biliyor musunuz? Facebook Marketplace diye bir olay var. Facebook'u biliyorsunuz değil mi? Onda Marketplace, yani bildiğiniz Facebook'un pazarı. Oraya gidiyorsunuz abi. Oraya istediğiniz şehri lokasyon olarak değiştirip aradığınız ev tipini yazıyorsunuz. Eğer ki bir oda arıyorsunuz, rental room yazıyorsunuz. Eğer ki ailenizle geliyorsunuz ve kendinize 2-3 odalı bir ev arıyorsanız yine Facebook'tan bulabilirsiniz, ama onun dışında Redfin ve Zillow diye uygulamalar var. Bunlara girip buralardan bulmanızı öneririm. Bazı arkadaşlar diyecek ki abi ben emlakçıyla uğraşmak, emlakçıya komisyon vermek istemiyorum. Haklısınız, ama Amerika'da kurallar son dönemlerde bir tık değişse bile genel olarak emlakçı komisyonunu, yani o bir kirayı ev sahibi ödüyor. O yüzden sen kiracı olarak herhangi bir komisyon ödemeyeceksin. Web sitelerine girip aradığınız evleri bulup oradan da contact, yani bir başvuru veya bir iletişim kurarak aradığınız evi tutabilirsiniz. Onun dışında Facebook'tan ve Zillow, Redfin'den başka bir de Facebook grupları var. Mesela Miami'de yaşayan Türkler, kesinlikle sponsorlu, reklamlı falan değil, sadece bu videoyu izleyen arkadaşlar için. Ya da hangi şehre gidiyorsunuz, o şehirde yaşayan Türkler Facebook gruplarına girip oralarda işte şu tarihlerde falanca şehre geleceğim, şu şekilde bir ev, oda arıyorum diye aratabilirsiniz. Bu şekilde de oda bulabilirsiniz, ev bulabilirsiniz. Peki ev, oda ararken buldum abi, neye dikkat edeceğim? Öncelikle arkadaşlar, karşı tarafın sizi dolandırmamasına, dolandırılmayacağınıza emin olmamız lazım. Bunun için ne yapacağız? Eğer ki karşı tarafınız, abiniz, kardeşiniz, canınızdan çok sevdiğiniz bir insan değilse kesinlikle, ama kesinlikle bir kira sözleşmesi imzalamanızı öneririm. Kira sözleşmesi hem ev sahibi için hem de kiracı için faydalı bir dokümandır arkadaşlar. Neden? Şimdi ev sahibisiniz, evinizde birisi kalıyor, yarın öbür gün ödemez, evden çıkmak ister, bir sorun yapar. Sizin karşı tarafla birlikte imzaladığınız bir doküman olursa bu sizin davanızı veya durumunuzu çok daha güçlendirecektir. Peki kiracılar için? Abicim o kadar gittin, kira ödedin. Peki bu kira ödediğine dair bir dokümanın var mı? Var abi, ben bankadan havale yaptım, gönderdim. Ya yaptın da bu elle tutulur bir doküman mı? Evet, gerekirse elle tutulur bir doküman, ama ispatlaması çok da kolay değil. Kira sözleşmesi gibi bak abi elimde sözleşme diyebileceğim bir doküman değil. Bu yüzden sözleşme yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Ve sözleşmeye dair hani oraya şu kadar süre kalacağım, çıkış zamanım şu kadardır, ev eşyalı tutuldu, depozitosu şu kadar, kiranın miktarı, bunların hepsini yazın abi. Sonradan başınız ağrımasın. Özellikle kiracılar için söylüyorum. Burada özellikle yasa dışı gelip ev kiralıyorlar. Devamında ev sahibi bu arkadaşların yasa dışı olduğunu bildiği için, hani böyle bir bilgiyi neden ev sahibinize paylaşıyorsunuz bilmiyorum. Paylaşmak zorunda değilsiniz. Ama paylaştın diyelim, bir boş boğazlık yaptın. Ev sahibin senin depozitonu evden çıktığın halde vermiyor. Kesinlikle arkadaşlarımın başına geldi ve adamlar yasa dışı olduğu için mahkemeye gitmek istemediler. Adamlar havadan 1000 dolar, 2000 dolar kaybettiler ve mahkemeye gitseler de ev sahibi bunlara 2-3 katını ödemek zorunda kalacaktı. O yüzden ev sahibinizle aranızda bir sözleşme olması hem kiracı için
hem de ev sahibi için çok değerli ve gerekli bir dokümandır. Bakın o kadar ev dedik, kiralık dedik. Bu da Amerika'nın bir gerçeği. Evsizlik. Abim alışveriş arabasında hayatını yaşıyor. Sokaklarda yatıyor. Yazık, günah. Gelelim ikinci maddemize. Ulaşım, araba. Chicago veya New York dışında yaşıyorsanız araba zorunlu. Bakın Miami'deyim. Metro denen bir şey neredeyse yok. İşte şöyle bir tane yapmışlar. Bu da böyle merkezde 2 tur atıyor. Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Gittiği uzaklık belki 5 kilometre bile değil. Size eninde sonunda bir araba veya motosiklet, herhangi bir ulaşım gerekecek. Peki bu ulaşımı nasıl halledeceğiz? Türkiye'den gelirken abi yasa dışı veya yasal yola geliyorsan kesinlikle bir Türk ehliyetin olsun. Geçerli bir Türk ehliyetin olsun. Çünkü Amerika'ya gelince ehliyeti belki çok bir iki sene sonra alabilirsin. Kesinlikle yasa dışı gelmenizi önermiyorum ama siz gene kendi bildiğinizi yapın, kendi bildiğinizi okuyun. Ben tavsiye etmiyorum. Hani bir sürü insan geliyor, devamında gelir gelmez DoorDash, Uber Eats yapıyorlar ya. Neden Uber yapmıyorlar, neden Lyft yapmıyorlar? Çünkü çoğusunun Amerikan ehliyeti yok. Amerikan ehliyeti olmadığı için de o uygulamalar sizin insan taşımanıza izin vermiyor. Ne yapıyor? İşte kendine bir şekilde bir yerden Uber Eats, yani yemek dağıtımı ayarlıyor. Veya işte bu paket dağıtımı uygulamaları var. Onları ayarlayıp devam ediyorlar. Çünkü bu uygulamalarda kimi zaman başkasının adına yapsan bile, hani başkasının adına yapmanızı önermiyorum ama yapsam bile bunların regülasyonları, kontrolleri insan taşıma kadar ciddi değil. Peki abi bunun Türk ehliyetiyle alakası ne? Eğer ki polis seni bir şekilde durdurursa ehliyet soracak. Amerikan ehliyetin yoksa Türk ehliyetini verdiği zaman Türk ehliyetine sigorta yapılabiliyor. Türk ehliyetini bazı yerlerde, bazı eyaletlerde ehliyet olarak kabul ediyorlar ve sana ehliyetsiz araba sürme cezası yazmayacak. Hatta belki devamında mahkemeye çıkmayacaksın. Herhangi bir para cezası yemeyeceksin. Peki arabayı nasıl alacağız abi? Ulan ne bağırttın be. Facebook Marketplace'e girip oradan arabalara bakabilirsin. Bütçen ne kadar kardeşim? 3.000 dolar, 5.000 dolar, 10.000 dolar. Eğer ki gidip bir kişiden alırsanız pazarlık gözünüz daha kolay olur arkadaşlar. Devamında alacağınız araba mesela liste fiyatı 5.000 dolar. Ama siz almaya gidince galeriler işte liste fiyatı 5.000 dolar, 1000 dolar galeri ücreti, 600 dolar kağıt ücreti, o ücreti bu ücret diye bindiriyorlar. Kişilerde böyle bir şey yok. Sadece arabanın parasını karşı tarafa takdim ediyorsunuz. Devamında arabayı üstünüze alırken bir de satış vergisi bulunduğunuz eyalete göre genelde arabanın satış fiyatının %6'sı 7'si olabiliyor. %8. Mesela 10.000 dolar aldıysanız %6'sı 600 dolar da hükümete değişim arabanın transferi esnasında ödüyorsunuz. Fakat kişiden aldığınız arabalarda veya böyle ne diyeyim böyle kötü galerilerden mesela 1000 dolara 1500 dolara araba satan galerilerden araba aldığınız zaman bu arabaların tabii ki herhangi bir garantisi yok. Yani arabayı aldınız, anahtarı çevirdiniz, bir gün sürdün. Ertesi gün tekere düştü. Adamların hiçbir sorumluluğu yok. As is denen bir kağıt imzalıyorsunuz. Yani malı olduğu gibi alıyorum. Tabii büyük galeriye gidersen bununla karşılaşma muhtemelen daha zor olacaktır. Yani arabanın gene sorunu olabilir mi? Tabii ki olabilir. Sıfır arabayı alıyorsun, ertesi gün gene sorunu çıkabilir. Ama arabanın sorun çıkarma olasılığı daha düşük olacaktır. Evet arkadaşlar, tam bu konuda konuşurken komşum denk geldi. Bu da elektrikli bisiklet. This is electrical bike, right? Dedi ki bir tur at. Ben de ilk defa sürdüm. Güzelmiş. Bakın bu da bir ulaşım örneği. How much is this? $1,000. 1000 dolarmış. Bir tur atayım dedim. Ben ilk defa sürdüm. Hayatımda bisiklet sürmüştüm ama motosiklet sürmemiştim. Bir süreyim bakayım kaza yapmadan. Hadi bismillah. Bak böyle gidiyorsun. Sonra çevirdin abi. Ha hızlandı. Gidiyor bak. Bra. Thank you. Take it easy. Bizim komşu elektrikli bisikleti varmış. Bu da bir örnek. Hayatımda ilk defa sürdüm ha. Ama bisiklet sürüyorsanız çok da zor bir şey değil arkadaşlar. Sadece tehlikeli. Çünkü herhangi bir durumda ani fren yapamıyor. Bir de hani direkt tampon sizsiniz. Ne diyorduk abi? Zaten büyük galerilerde
genelde çok ucuza arabalar olmuyor. Mesela 5.000'den başlatıyorlar veya 8.000'den, 10.000'den minimum eşiği başlatıyorlar. Onun dışında 10.000'e aldın ya arabayı. $1.000, $1.500 galeri ücreti alıyorlar. Ha gene geliyor. See some crazy stuff? Sure, what is that? One of my friend's penthouse. You can come. Hop on the back. Or go slow. Bro, are you sure? Yes, bro. Just don't fucking ask me a question. Where I put my shoes? On the back, bro. On the back. You see? Hey, put your feet down on the... Ayaklar böyle gidiyoruz ha. Abi bildiğin Adana gibi, Adana kardeş. How far are we? Bro, chill. Bro, you said it's close. Hey, put your... Bro, oh my god. I don't know where to put. Okay, you have to look down and you'll see the little place you put your feet. Alright. Yeah, we're here. Right here. Bismillah. Okay. Ayakları buraya koyuyormuşsun. You put your shoes here. Exactly. You have to walk back home, but I'm gonna walk in, yeah, that's okay. you can at least... Abi böyle bir eve geldik. Şansa. Manzara. Bu arkadaş da online kurs üretip satıyormuş. Bunların manzarası benden daha iyi. Aslında burası Miami'nin en pahalı evlerinin olduğu yer. Şöyle göstereyim. Lokasyon Prime Real Estate, yani bir numaralı emlak. 17. kattayız. 40. kata kadar gidiyor. South Beach şuradan gözüküyor. Güzel. Benim eve yaklaşık bir yürüyerek 15 dakika mesafede. Tabii biz motosikletle geldik. O da 5 dakika sürdü. Ev sahibi yukarı çık dedi. Evin ortasından böyle merdiven çıkıyor abi. Ne bir korkuluk, hiçbir şey yok yani. Başın dönse. Bro, there is no handrails. Bro, this fucking guy works for OSHA. He was trying to get me... Man, what happens if you just fall down? Kiss the floor. Yeah, if you fall, you fall. Eve geldik abi, yatak yerde. Oh, this is the shower. Yeah. Banyo burası, yani duş alırken Miami manzarasını izleyebilirsiniz abi. That's very nice, very lovely. Chill, yeah. How many bedrooms? One or two? Just, well, it's two, but just one. This is the one bedroom. Yeah. Bir. There's like another bedroom down there, but there is a couch there. Couch there. Abi baksanıza. Evde 2 oda varmış ama bir odayı kullanıyormuş. Abi insan bir yatak, ne denir ona, kutusu alır, bir şey alır, çerçevesi alır. Bu ne oğlum böyle yerde? Tutacak bir yer de yok ha, düşeceğim şimdi. Çok garip. Çıktık abi. Aha. Motosiklet çetesi. Hayat böyle spontane olabiliyor bazen. Video neyle başladı, nasıl devam ediyor? Dostlar, arkadaşın evinden çıktım. 17. kattaydık. Şimdi kendi apartmanıma doğru geri döneceğim. Şöyle çıkalım. Thank you. Kapıyı da abimiz açtı. Eve doğru bir 10-15 dakika yürüyeceğim. Neyse abi, konumuza geri gelelim. Araba konusunu anladık değil mi? Şimdi gelelim 3. maddemize. İş. Nasıl para kazanacağız? İster yasal, ister yasa dışı yollarla gelin arkadaşlar. Hazıra hiçbir şekilde daha dayanmaz. Buraya yasal yollarla geldiyseniz zaten işiniz diğer insanlara göre çok daha kolay. Eğer ki bir uzmanlığınız, tecrübeniz varsa gidip o konuda çalışmanızı öneririm. Mesela daha önce geldin, inşaat ustalığı yaptın değil mi? Sıvacısın. Abi gidip o konuda çalışabilirsin. Ve emin ol, iyi para kazanacaksındır. Herhangi bir eğitimim var, daha önce satış tecrübem var. Bunlara odaklanmanı öneririm. İşe girdiğiniz zaman size yasal yollarla geldiğinizi varsaydığım için kimliğinizi isteyeceklerdir. Bir Amerikan kimliğiniz. Bir de sosyal güvenlik numarası deniyor. Bu da sizin TC kimlik numaranız. Asıl soru şurada patlıyor. Abi biz yasa dışı yollarla geldik, nasıl iş bulacağız, ne iş yapacağız? Yasa dışı yollarla geliyorsan
Ve çalışmak istiyorsan Allah kolaylık versin. Çünkü nakit alman gerekecek. Nakit işlerde de sorun oluyor. Bazen veriyorlar, vermiyorlar. İşverenler affedersiniz yavşaklık yapabiliyor. Herhangi bir tavsiye veremeyeceğim. Sonuçta YouTube'dayız. Ters anlaşılır. Ama şöyle diyeyim, Allah kolaylık versin. İnşallah birisi elinizden tutar. Hazır iş konusunu açmışken para kazandık abi. Türkiye'ye yardım konusuna değinmek istiyorum. Bir sürü insan buraya geliyor ve Türkiye'deki eşine dostuna yardım etmeye çalışıyor. Bakın, bu baktığınız insanlar gerçekten yardıma muhtaç değilse bence yardım etmeyin arkadaşlar. Hani eli ayağı tutmaz, çoluklu çocuklu kadındır, çalışamaz falan, bunları anlarım. Bu insanlar yardıma muhtaç olabilir. Bunlara yardım edebilirsiniz ama onun dışında işte abime para lazım, araba alacak, kardeşime para lazım, makyaj malzemesi alacak. Dostlar, bunlara ilk senelerde yardım etmemenizi öneriyorum. Neden mi? Çünkü sen zaten buraya güç bela geldin. Sıfırdan hayat başlatıyorsun abicim. Kira ödedin, depozito ödedin, üstüne araba aldın, arabanın sigortası, masrafı, osu busu. Bir dünya, belki eksi 10'la, 15'le, 20 ile hayata başlıyorsun. Belki ilk maaşını 1-2 ay sonra alacaksın. Değil mi? İş arama süren var, iş aradık, buldun, sonrasında adamlar diyor ki haftaya gel. Haftaya gittin, başladın abi, maaş geliyor 2 hafta sonra. Bu tür yardımları neden yapmayın diyorum biliyor musun? Çünkü sen zaten kıt kanaat geçineceksin. Aylık 3000 kazanacaksın, 2500 dolar masrafın olacak, 500 dolar da kenara koyacaksın. Abicim sen eğer ki bu 500 doları kenara koymak, bankanda tutmak yerine Türkiye'ye gönderirsen veya muhtaç birine hep gönderecek olursan 1-1,5 sene sonra baktığın zaman ulan diyeceksin 2 senedir çalışıyorum. 2 sene olmuş. Cebimde metalik yok. Nasıl oldu bu? Bir de bu YouTube'da falan var ya, Amerika'ya 2 sene önce geldiğim 20 tane arabam var. 2 sene önce geldiğim altımda Porsche'um var. 3 sene önce geldiğim 20 tane evim var. Sen de izliyorsun bunları, ben de izliyorum. Hepimiz benzer şeyleri tüketiyoruz. Ama sen 2-3 sene sonunda cebinde metalik yokken, bir tane iyi kötü arabam varken diyeceksin ki ulan bu adamlar 2-3 senede dünyaları başarmış. Ben 2-3 sene daha bir affedersin çalışma iznimi zor aldım. Veya işte araba taksidimi yeni bitirdim. Bu tür karşılaştırmalar psikolojini bozacaktır. Bu tür karşılaştırmaları yapma, ama yapma demekle de olmuyor işte. İnsan sağındakine solundakine bakıyor. Bu yüzden olabildiğince abi paranızı cebinizde tutun. Türkiye'deki kişilere çok zorunlu olmadıkça yardımcı olmayın. Ve bunu izleyen, hani benim yardıma ihtiyacım var, oğlum kızım bana yardım ediyor diyen insanlara lütfen sinirlenmesin. Abicim senin gerçekten yardıma ihtiyacın varsa oğlun kızın sana yardım etsin. Benim ona lafım yok. Ama bazıları da bunu suistimal ediyor. Birisinin doğum günü varmış. Adam çelenk gönderiyor. Niye? Dolar Türkiye'de daha değerli ya. Türkiye'de olsa belki gider bir tane ufak bir hediye alır. Sırf burada olduğu için çelenk gönderiyor. Gönder abi. 250 dolar falan. Böyle şovlara gerek yok. O yüzden paranızın değerini bilin. Son bahsetmek istediğim maddede arkadaşlar, Amerika'ya gelince bazı şeyler çok ucuz gelecektir. Türkiye'de bir tavuk döner yemeye gidiyorsun. 200-300 TL veriyorsun. Buraya gelince dolar kuruyla bakacağın için diyeceksin ki ulan 8 dolar, 9 dolar bir yemeğe veriyorum, 10 dolar bir yemeğe veriyorum. Fakat böyle ufak ufak şeyler büyüyor, devamında daha oluyor. Sen her gün dışarıda yemek yiyorsun, dışarıdan kahve alıyorsun. Böyle ufak tefek hep bir harcamaların var. Fark etmiyorsun çünkü cebinden günde 20 dolar, 30 dolar çıkıyor. Ah ne olacak anasını satayım, bir kere mi dünyaya geliyorum diyorsun. Özellikle Amerika'ya yeni geliyorsan bence bunlara dikkat et. Paranı cebinde tutmaya çalış abi. İlla Starbucks'a mı gideceksin? Kahveni evde yap götür. Ya ben hala yapıyorum. Starbucks'tan tabii ki içiyoruz, içmiyoruz değil. Ama imkanım varsa evden yapıyorum. Yemek konusunda. Abicim dışarının yemeği zaten pis. Yani hepimiz restoranlarda çalıştık. Adamlar ellerini falan yıkamıyorlar. Tezgahları temizlemiyorlar. Bu yüzden imkanın varsa o harcamayı yapma abicim. Hepimiz benzer yollardan geçtik. Yani diyorsun ki ya 10 dolardan ne olacak? 20 dolardan ne olacak? 1, 2, 3, 4. Eğer ki bir 3 senelik toplam hesap yaparsan belki bu sana, bu modda lan bir kereden ne olacak? İşte 10 dolardan ne olacak? Lafı sana bir baktın abi 3 sene boyunca 20 bin dolara mal olmuş. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma bir güzel yorumu çok görmeyelim. Like'ınızı esirgemeyin. Osfly Miami'den out.